Merhaba. Bugün elimizdeki gezi notları, videolar ve rehberlere şöyle bir bakıp Bali'nin ruhunu yansıtan çok ikonik bir şeye odaklanacağız. Keçak, ateş dansı. Evet, Kecak. Gerçekten büyüleyici bir performans. Amacımız da hani bu sıra dışı performansın özü ne, hikayesi ne, neden bu kadar insanı çekiyor onu biraz aydınlatmak. Hadi Bali'nin o mistik havasına girelim. Kesinlikle. Ve yani onu diğerlerinden ayıran en temel şey ne biliyor musun? Hiçbir müzik aleti yok. Hiç mi? Hiç. Bütün o atmosfer, o ritim tamamen insan sesinden. O meşhur cak 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 sesleri var ya. Evet duymuştum. İşte onlarla kuruluyor. İnsanı hipnotize ediyor resmen. Şöyle bir hayal ediyorum da Uluvatı Tapınağı, o yüksek kayalıklar, gün batıyor, turuncu, mor renkler, etrafta maymunlar falan da oluyormuş galiba. Aynen Uluwatu'nun o meşhur maymunları. Tam o atmosferle işte geleneksel kıyafetli dansçılar çıkıyor sahneye. O kostümler, kaynaklarda okudum, inanılmaz detaylıymış. El yapımı, altın, gümüş iplikler, başlıklar falan. Evet, çiçekler, değerli taşlar. Makyajları bile geleneksel ve sembolik. Şey kullanıyorlar, tamamen doğal boyalar. Bitkilerden, minerallerden. Doğal boyalar mı? Vay canına. Hatta makyaj hazırlığı bile başlı başına kutsal bir ritüel gibi görülüyor. Peki bu dans nereden çıkmış? Hani kökeni ne? Yeni bir şey mi, eski mi? İşte orası ilginç. Kökeni aslında 1930'lara dayanıyor gibi görünse de temel aldığı şey çok daha eski. Sangyang diye bir ritüel var. Sangyang. Evet, eski bir trans ritüeli bu. Şöyle inanılıyor, ruhlar dansçıları ele geçiriyor ve tanrılarla iletişim kuruluyor. Trans ritüeli. Aynen. Sonra bir Alman sanatçı var, Walter Spice, bir de Balili dansçı Wayan Limbach. Bunlar 1930'larda bu ritüeli almışlar. Evet. Ve bunu Hindu Ramayana destanının hikayesiyle birleştirmişler. Yani biraz daha dramatik, özellikle batılı turistlerin ilgisini çekecek bir gösteri haline getirmişler. Anladım. Yani eski bir ritüelden ilham alıyor ama bugünkü hali biraz daha turistik bir uyarlama mı? Biraz öyle denilebilir ama bazı kaynaklarda diyor ki hani Spice gelmeden önce de Wayan Limbach zaten bu cak cak korosuyla dansı birleştirmeye başlamıştı. Belki Spice'ın katkısı Ramayana hikayesine eklemek oldu. Tam bir fikir birliği yok gibi. Anladım, yani bir evrim geçirmiş zamanla. Peki Ramayana dediniz, tam olarak ne anlatılıyor? Gösterinin kalbi Ramayana destanı. Prens Rama var, eşi Sita'yı kötü kral Ravana kaçırıyor. Bütün hikaye Rama'nın Sita'yı kurtarma mücadelesi üzerine kurulu. Klasik iyi ile kötünün savaşı yani. Aynen öyle. Sahnede o gördüğümüz 50-100 kişilik erkek korosu var ya, belden yukarısı çıplak, kareli saron giymiş. Evet, o cak cak diyenler. İşte onlar Rama'ya yardım eden maymun ordusunu, Vanaraları temsil ediyor. Bir de lideri var, Pekenmong diyorlar. O ritmi, akışı yönetiyor. Maymun ordusu. İnsan sesiyle yaratılan bir ordu yani. Çok etkileyici. Peki performansın akışı nasıl? Sahneler falan var mı? Genellikle 4 ana sahneden oluşuyor gibi düşünebiliriz. İlk başta Rama, eşi Sita ve kardeşi Laksamana ormana giriyorlar. İlginç bir not, bazen Rama ve Laksamana rollerini kadın dansçılar oynayabiliyor. Öyle mi? Bu da ilginçmiş. Sonra Sita'nın kaçırılması sahnesi var, Ravana tarafından tabii. Sonra Sita'nın kaçırılması sahnesi var, Ravana tarafından tabii. Çemberin dışına çıkmaması lazım şeytanlar kalması için. Fakat çemberin dışına çıkacak ve şeytan onu ele geçirecek. Alah tu yang makan.
Apa dikira nanti apa jangan dori kang we? Nah, ya gitu main mancing dan bak komedi nakal gitu. Nampak dong kata ratu. Main gede komedi. Wakan parap ke depan coba yo. Hari kunci. Kralın kızını. Ve kızarı koymuş şekilde geri döndü. Dan ratu kita. Ardından Maymun Kral Hanuman sahneye çıkıyor. İşte bu Hanuman. Evet, Hanuman'la ilgili bir şey okumuştum sanki. Uluwatu'daki gösterilerde meşhurmuş. Seyircilerin arasına dalıp şapka, gözlük falan alıyormuş şakayla karışık. Sonra geri veriyormuş tabii. Ciddi misiniz? Seyircinin eşyasını mı alıyor? Vay be, interaktif. Aynen, tam bir sürpriz anı yaratıyor. Sonra Hanuman yakalanıyor ve ateşin ortasına atılıyor. İşte ateş dansı kısmı burası o zaman tam olarak. Ama Hanuman ateşten zarar görmeden kurtuluyor. Bu da bizi son sahneye getiriyor. Rama ile Ravana arasındaki büyük savaş ve iyinin zaferi. Amangunyakan suci sila. Anka kuşu dedesini kurtarmaya. O ateşten yanmadan kurtulma sahnesi dansçının trans halinde olduğu söyleniyor değil mi? Acı hissetmiyormuş. Bu da o eski Sang-hang ritüeline bağlanıyor sanırım. Kesinlikle o an dansın sadece bir hikaye anlatımı olmadığını, o kökündeki mistik trans halini hala taşıdığını gösteren en güçlü anlardan biri. Peki
Bu deneyimi yaşamak isteyenler için en iyi yer neresi? Biletler, dikkat edilmesi gerekenler. En popüler yer kesinlikle Uluwatu Tapınağı. O gün batımı manzarasıyla birleşince harika oluyor. Ama şuna dikkat, tapınağın giriş ücreti ayrı, gösterinin bileti ayrı. Anladım. İkisi için ayrı ödeme yapılıyor. Fiyatlar ne civarda? Gösteri için genelde 100 bin, 150 bin Endonezya rupisi civarı oluyor. Tabii başka yerler de var. Tanah Lot, Ubud'da Pura Dalem Taman, GWK Kültür Parkı. Seçenekler mevcut yani. Evet, yorumlara bakınca bazen şeyden şikayet ediliyor, çok kalabalık olabiliyor, oturma yerleri rahatsız olabiliyor, uzun süre beklemek gerekebiliyor. Popüler olmasının dezavantajları diyelim. Aynen. O yüzden tavsiye erken gidin ve biletinizi mümkünse önceden alın. Ama genel olarak herkes tüm bunlara değdi, eşsiz bir deneyimdi diyor. Harika. O zaman özetlersek, Kecak dansı, enstrümansız sadece insan sesiyle yaratılan o müthiş atmosferi, Ramayana gibi köklü bir hikayeyi anlatması, göz alıcı kostümleri ve o mistik trans öğeleriyle gerçekten Bali'ye özgü unutulmaz bir şey sunuyor. Kesinlikle. Bali'ye yolu düşenlerin mutlaka listesine eklemesi gereken bir deneyim. Peki bitirirken dinleyicilerimize şöyle bir düşünce bırakalım mı? Olur. Mesela şunu düşünebiliriz. Kutsal bir trans ritüeli olarak başlıyor. Sonra uluslararası üne sahip turistik bir gösteriye dönüşüyor. Kecak dansının bu yolculuğu. Evet, kültürel performansların zaman içinde nasıl adapte olduğu, nasıl yorumlandığı, hatta bazen nasıl ticarileştiği hakkında bize ne gibi sorular sorduruyor acaba? Hani bir kültürün özünü korumakla onu dünyaya açmak arasındaki o hassas denge sizce nerede kurulmalı?